Küçücük bir hareket. Belki sadece bir kalemin masadan düşmesi. Ama kediniz için dünyalar kadar anlam taşıyor. Çoğu kedi sahibi bunu görünce hemen hayır diyor. Ama belki de o hayır kedinizin mutluluğunu engelliyor. Evet, yanlış duymadınız. Bugün size kedinizin en sinir bozucu davranışlarından birinin aslında neden çok önemli olduğunu göstereceğim. Ve bu davranışı doğru şekilde yönetmenin kedinizle aranızdaki bağı nasıl güçlendirdiğini anlatacağım. Küçük bir test, büyük bir mesaj. Masaya koyduğunuz kalemi düşünün. Kediniz sessizce yaklaşır, bir patisini uzatır, iter, kalem yere düşer, o minik gözlerle size bakar ve siz içgüdüsel olarak hayır dersiniz. Ama işte orada bir şey olur. Kediniz sadece bir kalem düşürmedi. Aslında dünyayı test etti. Fizik yasalarını, sesi, tepkinizi, hatta ilgiyi ölçtü. Bir anlamda kendi küçük ev laboratuvarında deney yaptı. Bilimsel olarak bu davranış nesne manipülasyonu olarak geçer. Kediler çevrelerini öğrenmek için hareket, ses ve tepkiyi kullanır. Yani o kalem düşerken kedinizin beyninde yeni bağlantılar kuruluyor. Bu bir tür zeka egzersizi. Peki neden bu kadar yaygın? Çünkü doğada bu içgüdü hayatta kalmakla ilgilidir. Bir avcının nesneyi hareket ettirmesi, sesi duyması ve tepkiyi ölçmesi gerekir. Kedinizin eşyaları itmesi, avlanma içgüdüsünün ev versiyonudur. Yani suçlu değil, sadece doğasının gereğini yapıyor. Birçok kedi sahibi yaramazlık olarak görür. Ama aslında kediniz sadece merak ediyor. Ve merak, bir kedinin en sağlıklı ruh halidir. Merak eden kedi aktif demektir. Aktif olan kedi hem fiziksel hem zihinsel olarak mutlu kedi demektir. Laptopun üstü, kalbinizin üstü. Gelelim ikinci klasik duruma. Laptopun tam ortasında oturan bir kedi. Ekranı kapatmış, klavyeyi ısıtıyor. Siz iş yapmaya çalışıyorsunuz ama o sanki burası benim minderimmiş gibi davranıyor. Ve evet, aslında öyle. Çünkü orası sıcak. Orada sizin kokunuz var. Ve siz o sırada dikkatini ona değil ekrana veriyorsunuz. Kedinizin iç dünyasında bu durum şöyle işliyor. Senin ilgini çekmek istiyorum. Senin kokunu hissediyorum, senin sıcaklığını paylaşmak istiyorum. Yani o laptop aslında sadece bir araç. Asıl hedef sizsiniz. Bu davranışı neden engellememeliyiz? Çünkü bu davranışlar kedinizin sizinle bağ kurma biçimleri. Bir kedinin ilgisini ve sevgisini bu kadar doğrudan göstermesi nadir bir şeydir. O anlarda kedinizin beyninde oksitosin yani bağ hormonu salgılanır. Siz tepki verince, özellikle gülümserseniz veya konuşursanız bu hormon iki taraflı artar. Yani siz farkında olmadan duygusal bağ seansı yapıyorsunuz. Engellemek, senin iletişim tarzın yanlış demektir. Ve bu mesaj kedinizin güven duygusunu zedeleyebilir. Tabii ki sınırlar olmalı ama önemli olan bu davranışı bastırmak değil, doğru yere yönlendirmek. Çözüm 1. Keşif alanı yaratın. Evinizde küçük bir masa veya raf belirleyin. Oraya kırılmayan hafif objeler koyun. Top, küçük tahta parçası, plastik kapak gibi. Kediniz orada nesneleri dilediği gibi itebilir, koklayabilir, test edebilir. Bu onun kendi araştırma laboratuvarı olur. Başta ilgisini çekmek için oraya biraz kedi otu serpebilirsiniz. 1-2 oyun seansı sonrasında kediniz orayı kendi alanı olarak benimser ve sizin masanıza olan ilgisi azalır. Kedinizin davranışını engellemeden yönlendirmiş olursunuz ve bu kedinizin özgüvenini artırır. Çözüm 2. Sıcak alternatifler sunun. Laptop sıcak, bunu biliyoruz. Peki neden sıcak bir alternatif sunmayalım? Bir ısıtmalı minder ya da yumuşak battaniye kediniz için cazip olur. Üzerine sizin kokunuzdan biraz bırakın. Örneğin giydiğiniz bir tişört. Bu küçük detay kedinizin zihninde burası seninle bağlantılı bir yer mesajını verir. Sonuç, laptop yerine o mindere gitmeye başlar. Ve siz sonunda hem klavyenizi hem kedinizi kaybetmeden huzura kavuşursunuz. Çözüm 3. Ses ve tepki oyunu. Kedinizin nesne düşürme içgüdüsünü oyuna çevirin. Ses çıkaran oyuncaklar kullanın. Top veya küçük zil içeren toplar idealdir. Kedinizin düşür, ses çıkar, tepki al döngüsünü eğlenceli bir şekilde tatmin etmiş olursunuz. Bu oyunlar kedinizin beynini aktif tutar. Aynı zamanda sizinle oynadığı için sosyal bağda güçlenir. Cezalandırmak neden ters etki yaratır? Birçok kişi su spreyi, sert ses veya hızlı uzaklaştırma yöntemlerini kullanır. Ama bu kedinin beyninde şu mesajı yaratır. Seninle etkileşim kurmak tehlikeli ve bu uzun vadede güveni zedeler. Oysa amaç davranışı öğretmek, korkutmak değil. Kediler korktuklarında öğrenmezler, sadece uzaklaşırlar.
Ama güven duyduklarında her şeyi öğrenebilirler. Bu yüzden ceza değil yönlendirme kullanmak gerekir. Bilimsel bakış. Etologlara göre kediler çevresini anlamak için fiziksel testler yapar. Bir nesne düşerse nasıl tepki verir? Ses çıkar mı? İnsan ne yapar? Kedinin beyni bu tepkileri analiz eder. Yani aslında kediniz bir bilim insanı gibidir. Küçük bir Newton. Ama elma yerine kalemi düşürüyor. Bu davranışlar zeka ve çevresel farkındalık göstergesidir. Bastırmak yerine desteklemek, kedinizin bilişsel gelişimine katkı sağlar. Kedi ve insan arasında görünmeyen bağ. Her davranış bir mesaj taşır. Kediniz nesneleri iterken sizin tepkinizi gözler. Siz güldüğünüzde veya "ne yapıyorsun sen?" dediğinizde o aslında sizinle diyalog kurduğunu düşünür. Yani oyunumuz devam ediyor der. Kediler bu tür sosyal oyunları sevgi göstergesi olarak algılar. O yüzden bu anları sinirle değil, merakla karşılayın. Kedinizin iletişim biçimini çözmek, onun dilini anlamaktır. Mini hikaye. Bir izleyicimiz anlatmıştı. Kedisi sürekli masadaki bitkileri düşürüyormuş. Ne yaptıysa engelleyememiş. Sonra aynı türde yapay bitkiyi yere koymuş. Kedisi o yapay bitkiyle oynamaya başlamış. Gerçek bitkilere dokunmamış. Bazen çözüm, davranışı durdurmak değil, yönünü değiştirmektir. Etkileşim zamanı. Sizinkiler ne yapıyor? En çok neyi düşürmeyi seviyorlar? Kalem mi? Gözlük mü? Su bardağı mı? Yorumlara yazın, bakalım en popüler düşürme objesi hangisi çıkacak? Belki bununla ilgili ayrı bir video bile yaparız. Kedinizin dünyasında her hareket bir anlam taşır. Bizim için saçma görünen şey, onun için bilgi, güven ve sevgi göstergesidir. Onu bastırmak yerine anlamayı seçerseniz, o size çok daha fazlasını gösterecektir. Kediler konuşmaz derler. Ama davranışlarıyla kocaman cümleler kurarlar. Yeter ki siz o dili duymaya istekli olun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın, kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda kedinizin masadan düşürdüğü şey size ne anlatıyor konusunu konuşacağız. Görüşmek üzere ve unutmayın, mutlu kedi, merak eden kedidir. Yeni videolarda görüşelim, sevgiyle ve patiyle kalın.